Merhabalar efendim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kötü şeyler de oldu, iyi şeyler de oldu. Öyle sevin yani. Trajik bir haber hem var hem yok. Atlatıldı. Ama asıl amacım biraz dinlenmekti. Misafirlerim geldi. Yani gerçekten hani şuraya oturduğumda aynı haberleri tekrar etmekten, aynı sıkıntıları sizlerle paylaşıp durmaktan yorulmuştum. Fiziksel reaksiyon veriyordu vücudum artık. Hani ay yine mi? Ay yine mi diye. Hani tutuklanmalar, gözaltılar, onlar bunlar. Dedim ki biraz bir dinleneyim. Bir hafta bir nefes alayım. Öyle de yaptım. Eşim dostum da geldi gitti. Sıkıntı da oldu, olmadı değil. Ama olsun. Mala gelsin, cana gelmesin. Şimdi hep birlikte yok bir hafta oldu. Çok olmadı ama bana da çok uzun geldi inanın. Şimdi arkadaşlar bugün bir sürü şey oldu. Bir sürü şey. Ama bunlardan bir tanesi benim için çok önemli. Tıkır tıkır ses geliyor mu çocuklar şu an? Tıkır tıkır ses geliyor mu arkadan? Bana haber verin. Çünkü köpeğim durdu. Şimdi boş bir plastiği şimdi parçalamaya karar. Ya bak saatini ayarlamış gibi ciddi söylüyorum. Ses gelmiyorsa devam edeceğim. Beni çok güzel ve endişelendiren bir haber. Ali Müfit Saçıntı. Ses geliyor değil mi? Eşeğin sıpası. Ali Müfit Saçıntı biliyorsunuz mandıra filozofuyla bizim içimize pozitiflik aşıladı. Ali Müfit Saçıntı bize hani aslında paranın çok önemli olmadığını, insanın ne bileyim dağın başında bir çift yumurtayı sahana kırıp ekmeği taze banarak mutlu olunabileceğini gösterdi. İşte zengin adamı bile baştan çıkardı, kendisi gibi bir yaşama sürükledi. Aslında mutluluğun içimizde olduğunu anlattı mandıra filozofuyla. Bakın bu 24 saat önce attığı bir gönderi. Ben çok endişeliyim. Umuyorum sevenleri de bunun farkındadır. Umuyorum kendine zarar vermeyecektir. Umuyorum başına kötü bir şey gelmemiştir. Şahsen de tanıyorum. Ben tanıdığımda, tanıştığımda 5 sene falan oluyor. Son derece pozitif bir adamdı. Son derece neşeli bir adamdı. Hepimizi güldürdü, fotoğraflar çektirdi. Buradaki Ali Müfit Saçıntı değildi o. Yani onu bir vereyim. Lütfen izleyin. Ben ciddiye aldım. Şeyleri anlatıp rahatlamak için bu kaydı yaptım. Yani yapıyorum. İçimde hiçbir şey kalsın istemiyorum. Çünkü içimde bir şey kalırsa sanki ağırlık yapacakmış da ruhum yükselemeyecekmiş gibi hissediyorum. Hani insan böyle derin bir nefes verince rahatlar ya. Ben de öyle rahatlamak istiyorum son nefesimi verince. O yüzden bunları anlattım. Yalansız, dolansız. İçimde bir şey kalmadan gitmek istiyorum. Canım karım, güzel kızım. İkinizi de çok seviyorum. Ben aslında herkesi çok seviyorum. Size son bir şey söylemek istiyorum. Hani derler ya, bugün bundan sonraki hayatınızın ilk günüdür diye. Ama şöyle de bir şey var. Bugün bundan sonraki hayatınızın son günü de olabilir. İşte bu yüzden hiçbir şeyi ertelemeyin. Ertelemeden yaşayın. Yaşamı ertelemeyin. Sevdiğinizi gizlemeyin. İçinize atmayın. Hoşça yaşayın. Ve hoşça kalın. İnanın ben bugün de yayın açmayabilirdim. Ali Müfit Saçıntı'nın bu sözlerini vermek için özellikle sabah açmadım. Öğlen bir baktım. Biraz boğazım da rahatsız. Dedim ki yok bunu vermek zorundayım. Bu beni çok endişelendirdi arkadaşlar. Bu şaka bir şey değil yani. Hani böyle alkolü falan da gözükmüyor. Öyle eğlenceli, alkollü bir şeyler söylüyor falan gibi değil. Yani mantıklı, uzun ve düzgün bir konuşma yapıyor. Ve söylediği şeyler maalesef çok melankolik ve çok hayatın sonuyla ilgili şeyler. Bu adam Mandıra filozofunda bize mutluluğu, bize pozitifliği, bize az şeyle mutlu olunabileceğini öğreten adam bugün paylaşmış. Yani 24 saat olmadı.
Yani durumunu çok merak ediyorum. Yakınlarını çok merak ediyorum. Bu nedir abi? 24 saat daha geçmedi. Eğer bir sıkıntı varsa kim ulaşabiliyorsa ulaşsın buradan, onun yakınlarından. Aslında bende de telefonu var. Aradım, açılmadı. Ee, Çok büyük sıkıntı. Arayayım mı? Arayayım mı? Arıyorum bak. Arıyorum. İnşallah açar. Yok. Açmıyor efendim. Yani ben buna çok endişelendim, bilmiyorum. Aklınıza bir şey geliyorsa siz söyleyin. Ee, Bunu oradan mı almışlar? Filmden mi alıntı? Filmden mi alıntı? Kim yazmış? İnşallah öyledir. Beni çok endişelendiren bir konuşma oldu. Güzel kızım, güzel karım vesaire. Bilmiyorum yani, sabahtan beri ben bunun endişesini yaşıyorum. Kim yazmış? Bir okuyucu yazdıysa ben okuyucuların yazdığı yorumlara çok itibar etmiyorum. Bilip bilmeden yazılmış olabilir o yorum. Yani belki o yorumu kendine uyarladı. Belki o yorumu, ne bileyim, bir şekilde böyle yaptı. Bilmiyorum yani. Ben endişelenmekten geri duramıyorum. Niye böyle bir alıntı yapsın? Niye böyle bir şey okusun? Yani sevenlerini endişelendirdi diye geçiyor bu haber efendim. Bakın. Videoda kullandığı ifadeler dikkat çeken Saçıntı şunları söyledi. Son günlerimde sizden gizlediğim şeyleri anlatarak rahatlamak istiyorum. İçimde hiçbir şey kalsın istemiyorum. Sanki içimde kalanlar ruhumu aşağı çekiyormuş gibi hissediyorum. Son nefesimi rahat verebilmek için bunları söylüyorum. Eşi ve kızına da seslendi. Canım karım, güzel kızım, ikinizi de çok seviyorum. Ben aslında herkesi çok seviyorum. Yani umarız sadece ve sadece e, Kasımpat, ya ne kadar akıllısın sen öyle ya. Vermedik veya hani terbiyesiz yani. Şimdi bakın, bunu bir filmden, bir replik, bir kitaptan, bir şey, senaryodan alıntı olarak düşünmek güzel. Ama benim kullandığım haberde efendim sevenleri endişelendi diye geçiyor bu. Filigran sitesinde geçiyor ve ben de endişelendim açıkçası. Haberiniz olsun. Bende telefon numarası var. Açılamadı. Umarım yani siz de yardımcı olun. Siz de arayın. Tanıyanınız varsa. Biliyorum iyi bir kitlem var. Çevresi geniş bir kitlem var. Bulacaksınızdır onu tanıyan birilerine. Bak yani çok üzüldüm. Ya insanın şeyine çok üzüldüm. Hani bu adamla biz mutluluğun ne kadar ucuz satın alınabileceğini, parayla ilgili olmadığını, iki yumurtayla taze bir yoğurtla ilgili olduğunu, ne bileyim, hiçbir şeyi aç gözlü olmamamız gerektiğini, her şeyin aslında elimizin altında olduğunu gördük. Birçok mandıra filozofu kült bir film oldu. Birçok insanın düşünce yapısını değiştirdi. Hal böyleyken tutup da böyle bir şey yaşanırsa, yani evet, bu videoda böyle bir video yayınlamış kendi sosyal medyasında. Evet, ben de çok üzülürüm. Ben onu tanıdım bir de. Hakikaten çok pozitif, çok tatlı bir insan. Gerçekten öyle yani. Şaşırıcı, 4 saat önce de değil, ben bunu 18 saat önce paylaşılmış olarak gördüm. 4 saat önce Insta'da hikayesi var, çok şükür iyi de. Yani ruh hali bu mu? Şimdi efendim, bir başka haberle devam etmek istiyorum. Maalesef Güllü konusunda olanlar oldu. O kadar kan dondurucu şeyler ki bunlar. Onları da açıklayacağım. Ama Etimeskut Belediye Başkanı, bizim komiserin, e,
gözaltına alınması ve ardından da tutuklanması, bakın tutuklanmak ve jet gibi bir kararla tutuklanıyor. Akılları dondurdu. Tutuklanmanın yanı sıra bir de saç, kan ve idrar örneği. Üçü birden istendi. Biliyorum. Bazı ihalelerde usulsüzlük Şimdi biz ne yapacağız bu yasa karşısında? Ne yapacağız? Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İhaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Beşikçioğlu ile birlikte toplam 40 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma dosyasında, belediyedeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve sahte belgeler düzenlendiği iddiaları yer aldı. Otopark kiralamaları ile bazı inşaat projelerinin imar ve ruhsat süreçlerinde de haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü. Evet. Yani burada bunların haricinde başka şeyler söyleyeceğim sizlere. Bunlar da çok enteresan efendim. Hmm. Bakın herkesten genelde ya saç alıyorlar ya idrar yaka. Üçü birden alınıyor. Neden? Demek ki işin içinde yasaklı madde şüphesi de var Erdal Beşikçioğlu ile ilgili. Erdal Beşikçioğlu ve yasaklı madde dedikoduları zamanında işte o Behzat Ç. zamanında çok da duyduğumuz şeylerdi. Devam ediyor mudur bir politikacı olduktan sonra, bu kadar sorumluluk gereken bir görevi aldıktan sonra bu işe devam ediyor mudur? Ben bilmiyorum ama hani 7 milyon gibi bir paradan bahsediliyor benim okuduğum iddianamede. 7 milyon. Yani Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığına bakıyorum. Onun gibi bir sanatçı için, çok tutan bir diziyi yıllarca yapmış biri için anormal bir para değil. İşte bir evin yarısı, bir tane bir ev daha, bir yazlık ev burada falan. Alınabilir yani, bunları buradaki herkes alıyor. Biz hariç herkesin buralarda evi var. Alınabilir şeyler. Yani ünlü bir yıldız tarafından yıllarca dizilerde oynamış birinin alabileceği mal varlığı bu. Diğer politikacılar gibi bizi şok eden bir durum olmaz burada. Şimdi ne yaptı peki? Aykırı neler yaptı? Manifest konserine gitti. Köpekleri makam koltuğuna oturup hayvan haklarını savundu. Manifest konserine yer ayarladı. İşte ne bileyim, evet, bazı işte istekleri kabul etmedi. Bazı kararlara uymadı. Yani bir muhalefet yaptı kendince. Ama 7 milyon için sizce bunu yapar mı? Yani en ufak bir reklam projesinden kazanacağı para olabilir onun. Hani bunu yapar mıydı? Ha, neden politikaya girdi? Asıl bunu konuşmak lazım. Neden Behzat Ç. politikaya girdi? Ne kaşıdı onu? Başarılı bir oyuncuysan rahat edebileceğin bir yerde kal. Niye kaşını? Ben politikaya girenlere, özellikle belediye başkanlığı falan adaylığını koyanlara şaşırıyorum. Eğer tok değilse, bakın, toku almak zordur. Doyurmak kolaydır. Açı almak kolaydır. Doyurmak çok zordur. Bir türlü doymaz. Ne gözü doyar ne cebi doyar. Ben entelektüel yapısı, düşünce sistemi falan açısından bu tayfa şey tayfasına benzetiyorum. Nejat İşler tayfası, hani entel dantel, işte düşünen konuşan, madde, alkol, onlar var mıdır yok mudur ortaya çıkar. Çünkü bu testler alınmış, hemen alınmış. Diğer belediye başkanlarından hemen alındı mı bilmiyorum. Tutuklanması da son derece kısa sürdü eğer farkındaysanız. Hemen karar çıktı ve tutukladılar. 7 milyon için olur mu? Bilmiyorum efendim, emin değilim. Şimdi gelelim bir başka konuya, Güllü. Arkadaşlar öyle detaylar çıktı ki. Güllü'nün kızı işte 10 ay oldu. Ekim ayında bir sene olacak değil mi? Güllü'nün kızı bayağı iki eliyle birlikte bacaklarından tutup kadını fırlattığı gibi, daha da bu yetmiyormuş gibi öyle bir planlamış ki işi. Öyle detaylar var ki kan donduruyor. Bir internet aramaları çıktı. Annesinin psikolojisiyle oynayıp ona sempatik gözüküp onu odaya çağırabilmek için, söyleyeyim mi? Bakın, inanamayacaksınız ne aramış. Saçta işte o yasaklı madde çıkar mı? Bunu internetten arıyor cinayetten önce. Duygusal anne sözleri. Bunu yazıyor, arıyor.
Sen şuna bak. Yetim sözleri, duygusal. Vay 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 vay. Ot maddesi saçtan kaç günde çıkar? Yasaklı madde saçtan ne zaman temizlenir? Bunlar bilgisayarında çıkan aradığı şeyler. Cinayetten önce. Ot maddesi vücudunuzda ne kadar kalır? Ot 2 ay içilmezse teste çıkar mı? Burun pudrası dediğimiz o diğer yasaklı madde saçtan ne zaman çıkar? Haloperidol gibi saçma sapan, yani aslında saçma sapan değil, planlı ve organize, ki bu da onun planlayarak kasten adam öldürme. Hani orada sinirlenip de bir refleks olarak ya da annesi kızdı bu refleksif itti falan gibi değil. Kasten planlı adam öldürmeye ve ağırlaştırılmış müebbete soktu onu. Fazlasıyla hak etti yani. Olacak iş mi yani? Planlı, yani anneni kasten, tövbe estağfurullah. Penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İddianamede Güllü'nün kızı baş şüpheli ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede annesini çok sevdiği Malkata şarkısıyla odaya getirdiği ve sonrasında da hadi görüşürüz diyerek tutup pencereden attığı kaydedildi. İddianamede bu şarkının eylemin bir parçası olduğuna da vurgu yapıldı. Öyle ki Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını aşmasını istediği, şarkının tam da Güllü'nün banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi. Müziği duyan Güllü'nün "O ne?" diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Savcılık şarkının özellikle Güllü'yü odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun da tasarlandığını da vurguladı. Yine iddianamede Güllü'nün kızı ile ilgili annesinin ölümünün ardından yurt dışına kaçmak için araştırma yaptığı da yer aldı. Daha ne olacaktı? Yani sadece aradığı şeyleri dinlemek yeter bize ya. Aradığı şeyleri dinlemek yeter bize. Sen ne arıyorsun ya? Bunlar normal şeyler mi bu aradıkları? Mesela ben bazen bu haberleri veriyorum ya sizlere. Sonra bana diyorlar ki Seda Hanım niye gerginsiniz? Ayol nasıl gergin olmayacak? Evlat anasını öldürüyor. Bak, hiçbir şey böyle bir şey aklı çıkaramaz. İtişme kakışma sonucu. Anneye itip kalkmazsın da hani Allah esirgesin yaşandı. Düştü diyelim. Bir derece. Hani annen sana vurdu da sen anneni ittin. Bir derece. Ama interneti önüne alıp şu madde saçtan ne kadar da çıkar? Bu bunun ne kadar da çıkar? Şu maddenin nasıl olur? Bu böyle mi olur? Yetim çocuk sözleri, duygusal anne sözleri. Yani kadın o kadar sosyopat, o kadar duygu, empati hissetme özürlü ki o Tuğyan. Yani duygusal anne ve çocuk sözlerini internetten arıyor arkadaşlar. Şimdi bugün ben anama söyleyeceğim 2 tane güzel sözü internetten mi arayacağım yani? Sen anana ne diyeceğini bilmiyor musun? Yetim bir çocuğun ne diyeceğini bilmiyor musun? Yani ajitasyon nasıl yapacak orada? İnternetten arıyor. Nasıl ifade verecek belki? İnternetten arıyor. Olacak iş değil. Ya demek ki o kadar duygusuz ki içinden 2 tane güzel cümle söyleyecek ruh hali falan yok yani. O kadar duygusuz, o kadar kindar. Aradığı şeyler inanılır gibi değil. Demek ki saçtan ne zaman çıkar o ot maddesi? İşte o burun pudrası kandan ne zaman çıkar? Demek ki bunların hepsinde küllüm kullanıyor bu. Kullanmasa niye oraya sorsun? Ne zaman çıkar, ne kadar da çıkar falan diye. Pes, pes. Ne yapılacaksa yapılsın. Şimdi dün tabii canım ortaya çıkmış olduğu kasıtlı şey oldu. Kasıtlıya döndü. Kasten adam öldürme ve ağırlaştırılmış müebbete döndü yani. Hani orada işte sinirlendi annesiyle 2 hareket oldu da itti falan değil yani. Bayağı plan. Bu arada telefon konuşmaları da çıktı. Herkesle telefonda konuşmuş. 2 tane aile dostuna telefon açarak işte ben anneme bunu yapmayı düşünüyorum, bunu planlıyorum demiş. Sevgilisiyle konuşmuş, planlamış, görüşmüş. Bunların hepsinin haberi var.
Ama şunu anlamıyorum ki bir tanesi de polise söylememiş. Bu kız bu evladı için tehlike diye. Yazık günah. Gelelim Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım'ın Yaz isimli bir kızı var. 12 yaşında bir çocuk. Çok bilmiş, çok akıllı, çok şeker bir çocuk bence. Farklı bir çocuk. Fenerbahçe aşığı bir çocuk. Hatta bir gün onu çıkardılar, bir spor programında yorumculuk yaptırdılar. Bayıldım. Fırlama böyle. Hatta ben burada videosunu verdim. Yaz başkan, pat 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 yaz başkan diye. Babası başkan seçilince kebapçıya giriyorlar. Bu da böyle diye selam veriyor herkese filan. Acayip şirin bir çocuk. Fenerbahçe'yi çok seviyor. Babasıyla büyümüş yani. Erkek Fatma olabilir, ben de öyleydim. Ne var bunda? Yani bu çocuk hakkında öyle şeyler söylendi. Öyle şeyler yazıldı ki. Aziz Yıldırım çıkıyor ortaya ve diyor ki devlet gereğini yapmazsa ben kapılarına gideceğim. Yani bayağı ağır tehdit. İzleyelim. Şerefsizim. Bak şerefsizim diyor. Onlar paralı köpek. Paralı. Köpekler. Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum. Yarın pazartesi günü benim şirketin avukatları onları şikayet edecekler savcıya. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım, haberin olsun. Ben yapacağım. Artık sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Bizim de hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Korkmam bir şeyden yani, hiçbir şey. Yani orada bir şey oldu, hapse gittim, giderim, rahat yatarım. Yani benim kızıma bu lafı ettiniz, hapse de girerim diyor. Yani kapısına giderim ben o adamın, devlet cezayı vermezse hapse de girerim diyor. Arkadaşlar çok haklı bu konuda. Ben, ayıp da söylemesi, köpeğimi burada bir kuaföre götürdüm. Köpek kuaförüne. Dedim ki bunu dedim ustura vurmayın. Bunu dedim makasla kesin. Çünkü ilk tıraşı. Bak ne alaka diyeceksin. Anlatıyorum, çok basit bir şey. Bizim için de hayvanlarımız çok kıymetli. Çoluğu çocuğu olmayan insanlar da hayvanlarını umursuyor. Maalesef yumurtalık kısımlarında ustura kesti, yani tıraş bıçağı, tıraş makinesi kesiği. Ondan sonracığıma bütün vücudu, her köpeğin cinsine göre bir tıraşı vardır. İşte yüzü bırakılır, kulağı bırakılır. Eşek tıraşı. Aldıkları ücreti söyleyeyim mi benden? 5.000 TL. 5.000 TL. Ve 1 saat içinde bitti böyle. Langır 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 yaptılar. Hatta ben 1 saatte bitecek sanıyordum. Yok dediler, makas sürüyor 2,5 saat sürüyor. Tamam, kaç saat sürerse sürsün dedim. Bak. 5.000 lira bir küçük köpek tıraşı. 5.000 lira verdik. Tabii köpeğin özel yerlerine sürekli bakıyor değilim. Dün bir baktım 2 gün sonra arkadaşlar, maalesef çok ciddi bir, hani nasıl böyle erkekler suratını kesince orada bir kırmızı bere olur, böyle o tıraş olduklarında bir şey oturur, öyle. Şeyin de adını söyleyeyim sizlere, benimle uğraşıyor çünkü, buradan da söyleyeyim. Bütün esnaf da biliyor bunların ne olduğunu. Bütün meslektaşları da tanıyor. Hani nasıl insanlar olduğunu. Kadın zaten, ben bunu önce telefon açtım, suratıma küt diye kapadı. Biz de ısrarla yapmadık, makasla yaptık dedi. Allah Allah, o yüzden mi hayvan eşek tıraşı gibi ve ustura izleri var üzerinde? Yani insanlar bana fotoğraflar attılar. Fotoğraflardan da söyleyeceğim. Çeşme'de, ana caddede Çeşme'de, de Çeşme daha ucuz ya Alaçatı'dan. Dedik oraya gidelim. Bir de buradakiler kapanmış. Çeşme Pet Shop Pet Kuaför. 350 liralık tasma 2.500 dedi. Özellikle sordum. 350 liraya 2.500 dedi. Aynı tasma şurada Alıca'da var. Kadın bir kampanya başlattı 3 takipçili hesabıyla bana. Bir hakaretler. Olsun, işime geliyor öyle hakaretler. Çünkü açılacak davalardan haberi yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Bırakın kız evladınıza herkesin önünde hakaret edilmesini. Yani kedinize, köpeğinizin canı yandığı zaman, bak bana hakaret eden bir sürü insan oluyor. Yumuşak alıyorum. Kadın bana bir hakaretler yağdırıyor arkadaş. Ne bipolarlık kaldı, ne çemkirme kaldı, ki gayet normal konuşuyorum. İnsanları uyarıyorum. Kimse gitmesini istiyorum. Çeşme Pet Shop ve Pet Kuaför bunu yapıyor.
Zaten esnaf da şikayetçi, gidenler de şikayetçi. Beni buldular, koca bir dosya hazırladık. Şimdi Instagram'dan atıp tutmak bu kadar kolay olmamalı. Aziz Yıldırım onu söylüyor. Diyor ki arkadaş diyor yani delikanlıysan gel suratıma söyle. Delikanlıysan gel bunu yaz bana WhatsApp'tan bakayım. Ama bedel şeyine katlanacaksın o zaman. Suçuna katlanacaksın. Gel yaz bana bunu. Cezanı da çek arkadaş. Şimdi ben hayatımda buna adice, basit, korkakça, şahsiyetsizce burada 50 tane değişik IP'den 50 tane hesap açar hepinize giydiririm yani canım isterse. Böyle bir şeyle hayatımda uğraşmadım. Yemeyeceğim lafın altına yatmadım. Dediğim her lafı ben dedim. Zaten dediğimizde burada diyoruz yani alın kesin koyun kullanın. Hani birilerinin altına bıcı diye sahte hesaplardan bir şey yazmıyoruz. Aziz Yıldırım çok haklı. Abi cesaretiniz varsa gidin Aziz Yıldırım'ın suratına hadi söyleyin bakalım. Klavye delikanlılığı nedir? Klavye küfürü nedir? Ben şimdi size girsem başka hesaplardan kaç tane size normal bir insana hayatı boyunca hesaplanmış 120 tane kötü eleştiri geliyor. Doğuştan itibaren. Annesi babası, öğretmenleri yakın arkadaşları, eşi kocası, 2 erkek arkadaşı, 3 iş arkadaşı, 5 patronu toplasan 120 bak hayatı boyunca. Ünlülere bizim gibi yayıncılara falansa işte 500 tane olumlu geliyorsa 500 tane 50 tane olumsuz geliyor. 10.000 tane olumlu geliyorsa 1000 tane olumsuz geliyor. Kimi sana aşık hasta var öyleleri. Aşk mektupları duruyor benim Instagram kutumda. Ama ortalıktan hakaret ediyor mesela. Şimdi onların aşk mektubunu mu yayınlayayım burada? Yıllar önceden beri yazdıkları mesela. Abi git cezanı çekeceksin sen. Çekmek zorundasın. Ya da delikanlılık diye bir şey vardır ya yapma. Çok kahpece değil mi bu yaptığınız ya? Oradan laf sok kaç. İma et kaç. Başka yalan hesaba gir yazdır. Eşine dostuna yorum yaptır. Benim hayatımda inandığım bir şey var. Kötü ve suçluysam tamam. Tamamdır yani. Sen oturup kendi hatalarına bakmadan beni kötüleyip suçluyorsan ve gerçekten de birileri hakikaten bu çok suçlu diye bir karara vardıysa tamam ne yapalım yani. Ama bunu Ayşe'nin, Fatma'nın, Veli'nin arkasına saklanarak yapmadım hiçbir zaman. Aziz Yıldırım çok haklı. Minicik bir kız için, 12 yaşında bir kız için bu yapılır mı ya? Bakın kızını işte bu Telegram denilen yerden almışlar neler yazıyorlar hakkında. Deşifre etmeyeceğim. Yıldırım'ın kızı yaz işte aşağılayıcı laflara bak falan falan. Lafları söylemeyeceğim gerek yok. Sadece 12 yaşında tek suçu babasını çok sevmek ve babasının yaptığı işi çok sevmek olan bir çocuk için neden bu kadar acımasızsınız siz? Neden? Bu kız ne yaptı sevimli olmak dışında? Erkek Fatma olmak dışında ne yaptı? Diyorum size ben de öyleydim. Bu saçı ala garson denir. Erkek saçı modeli denir. Ala garson. Garson erkek çocuğu, ala garson erkek çocuğu stili. Aynı ala garson kestirirdi benim saçlarımı anneannem. Ben de bu saçlarla o yaşlarda okula giderdim. Ne zaman işte ortaokula geçtim o zaman uzattım filan. Olabilir. Erkeksi ve futbol sevdalısı erkek Fatma Cingöz olabilir. Ben de ağaçlara çıkardım. Yani ne var? Babasını sevmek ve futbolu sevmek mi bu çocuğun suçu? Siz 12 yaşındaki bir çocuğun günahına nasıl girip hakaret ediyorsunuz? Bu kadar mı terbiyesizsiniz siz? Üstelik sahte hesaplardan oradan buradan. Aziz Yıldırım da diyor ki arkadaş diyor bunun gereği yapılsın. Devlete ben bunların hepsini tespit edip şikayet ettim. Gereği yapılmazsa ben gideceğim kapılarına yapacağım. Ondan sonra gerekirse hapiste yatacağım diyor. Bakın bir baba için kız evlat çok değerlidir. Hele yaz tekne kazıntısı ve babasıyla kanka ortak bir Fenerbahçe aşkları var. Yaz başkan filan diyor Fenerbahçe taraftarları ona. Bir çocuğu karalamak nasıl bir şeref yoksunluğudur? Nasıl bir adiliktir? Çocuk bu ya. Ayıp size. Ayıp, ayıp. Bak ben Fenerbahçeli falan değilim bu arada yani. Şimdi gelelim kanayan yaramıza. Elimizde artan
basur kremini, pardon, vajina kremini elimizde artan diyor ama o kremi yüzüne kullan demiyor. Bennu Gere'de ne işe yaradığını anlamadığım demir bir çocuğun çubuğun boynuna asmış. O nedir yani? Onu ne yapacağız onu? Onun vibratör olduğunu, bak insan ne asar boynuna? En kötü ihtimalle diyorum. Anahtarını asar. Telefonunu asar. Boynuna alyansı dar geliyordur, onu asar. Anasının hediye ettiği mezuniyet kolyesini asar. Değerli bir şeyini asar. Vibratörünü asıyormuş. Neden diye soruyor sunucu. Hadi hormonlarım çok ani azarsa diye. 60 yaşında kadınsın kardeşim. Sen hormonlarını dizginleyemiyorsan etrafımızdaki tecavüzcü adamlara biz ne söyleyebiliriz? Sen insansın bak. Şimdi affedersiniz. Büyük abdestimiz geldi. Burada icra edelim mi? Bu da bizim hayvani bir dürtümüz. Bu da bir motor aktivite. Bunu burada hemen hadi bakalım geldi çocuklar tutacak değilim mi yapıyoruz? Çok affedersiniz gazımızı salıyor muyuz? Ay tutacak değilim canım bu benim en doğal ihtiyacım hormonal mi yapıyoruz? Ya sen cinselliğini nasıl erteleyemiyorsun? Azdığında yanında bilmem ne taşıyacak kadar. Ya bu herhalde takipçi kasmak için mi yapıyor? Bizim ayarlarımı bozuyor. Gelmişsin 60 yaşına, vuruşu kurmaya dönmüşsün. Halen mi ablacığım ya? Yani merak etme. Başka ülkelerde değil belki ama Türkiye Cumhuriyeti'ne sana yardımcı olacak, bir el verecek, bir yardım edecek, el uzatacak. Arkadaşlar bulursun bu konuda, genç arkadaşlar. Hani sana yardım için kendilerini feda ederler onlar yani. Böyle boynuna bilmem ne asmana gerek yok. Zaten elinizde artan vajinal kremi suratınıza sürün dedikten sonra yine aynı bölgeyle ilgili saçma sapan bir aleti boynuna asıyorsun. 500 metre yaklaşmam yani böyle birinin yanına. Var. Belki değil boynumda biliyorsun kolyem olduğunu, evet. Onu paylaşabilir misin izleyicilerimize? Tabii ki paylaşalım. Şöyle bir kolye, bu gül altın, pembe altın deniyor. Rose mu deniyor Türkçe'de? Tam evet. Rose altın. Bunun özelliği de portable, taşıyıcı mı oluyor? Taşınabilir. Portable, taşınabilir. Vibratör. Şöyle basınca basma istersen. Sesler duyuluyor. Hani farklı şeyleri var. Güçleri ve vibrasyon şeyleri. Şöyle sarksın mı? Bennu, böyle bir aparatın olabilir ama bunu boynuna neden takıyorsun? Hayır, şu her gün takmıyorum tabii ama mesela bazı günlerde seksüel dürtülerimin arttığını hissettiğim için hani her anda uygulayabileceğin, tuvalete git yapabilirsin araba kullanırken falan, hani kolay bir çözüm. Sanki Bennu tuvalete gidip yapabilirsin dedi. Pes dedim. Arkasından araba kullanırken yapabilirsin dedi arkadaş. Araba kullanırken Türkçeyi neden öğrenememiştir? Ağzı genellikle doludur da ondan öğrenememiştir herhalde Türkçeyi veya telaffuzu. Yani ben böyle bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. O kaşık mıdır, kürdan mıdır, ne işe yarar onu da bilmiyorum arkadaş. Yuh diyorum, bu kadar da değil diyorum ya. Şimdi bu kadar da değil demişken bir şey daha getireceğim İzmir'den ekranlarınıza bu kez. Pes diyeceksiniz yine. Ya bu kız neden bu kadar delirmiş diyeceksiniz. İzmir sokaklarında bir kız önce iç çamaşırını göstererek koştu. Daha sonra herkesin içinde büyük abdestini yaptı. Bennucuğum sana en yakın arkadaş buldum, İzmir'e gel. Birlikte takılırsınız bundan sonra. Biriniz çiş yapmalı, kaka yapmalı. Diğeriniz küçük kaşıklı. Artık ne yapıyorsanız. Ya bak hele biz burada oturuyoruz. Bizi rahatsız etme ya. Gerçekten bizi rahatsız etme. Hadi git ya. Hadi git. Hadi git. Hadi. Hadi. Hadi lan.
Oğlum burası sana parkın ortası. Utanmıyor musun işemeye, sıçmaya he? Bak bir bak. Ayıp sana be. Ayıp sana ayıp. Götün başın her yerin açık he. Hasan Ağa'nın ortası bir de. Buca burası ya. Utanmıyor mu? Benucuğum bak sana en yakın arkadaş bulduk. Gel birlikte takılın burada. Her türlü şey var. Oh bak senin her ne kadar tuvalette yapar. Araba kullanırken bunu yapmak bize nelere mal olur çevrendekileri hiç düşündün mü? Sonuna gelirse tabii bu iş. Alın bunu da bu diğer fantezi kısmını yapsın. Çişli kakalı. Sen bak kanka bulduk sana. Hiç gezme Bali'lerde. İzmir Buca Parkı'nda seni bekliyor arkadaşın. Allah'ım siz bunlara akıl fikir verin ya Rabbim. Dedik bunların ağzını niye yuvarladığını az önce açıkladım ben. Baharhancığım anlayan anladı. Şimdi şöyle bir şey. Akli dengesi yerinde. Gerçekten her gece uyumadan önce gerçek dostlar bir aile sohbet edip kendinizi şifalandırmak istiyorsanız bizim Ayon'a gelin. Bunu hep söyleyeceğim. Her gece orada böyle canlı canlı yüz yüzeyiz. Tek fark siz de konuşuyorsunuz. Dün endişe bozukluğu nerede alarm verici konuştuk. Bir gün önce öfke problemi nerede alarm sınırında konuştuk. Birbirimizin dostuyuz. Haftanın 7 günü varız ve sadece ben değil öyle değerli hocalar var ki yurt içinden, yurt dışından ne bileyim insana dair her konuda kitap kulübümüz var, müthiş bir kulüp. Kendi içimizde İstanbul, Ankara falan diye görüşenler, buluşanlar var. Yani biz mutlaka ayda 1.000 lira ücreti bunu da söyleyeyim. Yani 30 gün Zoom'un ve ucu açık. Yani gece 12'de eve geliyorsun, bakıyorsun millet Zoom'da giriyorsun, selam veriyorsun. Artık dost oluyorsun ve dinliyorsun, izliyorsun. Yani zaten 3 günde çıkıyor bu 1.000 lira. Yani normalde 1.000 liraya bir ay 30 saat de değil yani. 3-4 saat sürüyor bir Zoom. İstediğiniz kadarına girin. Yıllık peşin alınıyor tabii ki. Bu her ciddi kurum gibi. Faturası kesiliyor efendim. Maliye müşaviri var, hukuk müşaviri var. Doğru düzgün bir kurum. Bir yemini var. Kendimizin en iyi versiyonu olmak, bir şey öğrenmeden uyumamak, din, dil, ırk, mezhep gözetmeksizin, politika ve din tartışmaksızın üslubumuzu koruyarak orada bulunmak ve kendimizin en iyi versiyonu olmaya and içmek. Her gün yani kendini yeni yazılımla formatlamak. O yüzden Sedacığım ses tellerimde sizi bekliyoruz. O yüzden şunu bir vereyim. O soruya da cevap vereceğim. Bakın burada ayon sonsuzluk demek. Çember demek. Yani bitmeyen dostluklar anlamında. Ebedi dostluklar anlamında. Burayı doldurabilirsiniz. Ya da hiç uğraşmayın. Direkt beni telefonla arayın. Bu ilk sayfada telefonum var. Arayın. Yıllık peşin olduğunu unutmayın. Ama zaten 3 günde çıkacak bir para ve kendinize yaptığınız en büyük yatırım bu. Doğru kullananlar için. Çok dostlarımız faydalandı. Sevgili Dilekçim hayatında ilk kez eşi olmadan yazdığında tatil yapabiliyor bu sayede. Ayon sayesinde. Hani başka bir arkadaşımız ne bileyim bir yerde iş kurabiliyor. Bir diğer mali müşavir arkadaşımıza bir yazısını yazdırıyor. Bir başka arkadaşımız hukuk müşaviri arkadaşımızdan danışmanlık alıyor. Birbirimizle hep böyle kenetlendik. Hani bunlar da tabii seminerler, eğitimler dışında kalan zamanlardaki dostluklarımız. Bekleriz. Yanınızdakilerden sıkıldıysanız, muhabbetleri derin gelmiyorsa, yeni arkadaş çevreleri istiyorsanız biz yüz yüze de görüşüyoruz. Kamplar da düzenliyoruz. Mutlaka Ayon'a bekleriz. Benim her zamanki gibi bir duyurum daha var. O da şu olacak. Ama Ayon'da üslup çok önemli. Biz asla hakaret etmiyoruz, kalp kırmıyoruz, kötü davranmıyoruz, egoist olmuyoruz. Vardı öyleleri de girdi yani. Öyleleri de girdi maalesef. Bana herkes kendini bir 10 dakika anlatsın diyen üye girdi ya. Ben bunu üyelerime demedim de yeni gelen üye herkese böyle emretti falan. Sonlandırıyoruz üyeliği çünkü başta edilen bir yemin var. Üslup çok önemli bir şey. Sonra kampımız var efendim. Ayın 17'siyle 20 arası
17 Ağustos 20 Ağustos arası 3 gece 4 gün. Aşırı uygun fiyatlı bir kamp. Odada da tek kalacaksınız üstelik bu sefer. Öyle ayarladık. Hiç kaçırmayın. Havaların en muhteşem olduğu ay ve tenhalaşmaya başladı ay. Mutluluk ve bereket kampı. Çünkü Astro Olcayto, yani Olcayto Oflas, kendisi bakar, şeyle ilgilidir. Karma astrolojisiyle ilgilidir. Ama başka meziyetleri de var. Üst düzey yöneticidir falan, yani hani okumuş etmiş, gayet sol beyinli bir hanımdır. Çok da ünlüdür aslında yaptığı işte. O da bizimle olacak. O da her gün bizimle olacak. O da danışmanlıklar verecek. Karma haritalarına bakacak. Bence çok keyifli olacak. Fiyat da çok uygun. Bekliyoruz. Sizi bundan sonra yalnız bırakmamaya gayret edeceğim. Birisi ses tellerimi sormuş. Nodül var sesimde. Gerçekten kamptan zevk alanlar için çok güzel oluyor. Sesimde nodül var. Alırsam bir ay konuşamayacağım arkadaşlar. Sesimdeki o nodül ameliyatını olursa, yani ses tellerimin altında bir yerde, bazen yutkunmamı da bozuyor. Bir ay konuşamayacağım. Şimdi doğru zamanı bulmaya çalışıyorum. Bir de bu kadar sıcakta, bu kadar çok su içmem gerekirken, bu kadar böyle bir şey yapmam gerekirken, acaba diyorum biraz hava serinlesin, Eylül-Ekim'de mi aldırayım diyorum. Yani şu an çünkü çok doğru zaman değil. Nekati var. Bu sıcakta boynumu sarıp diye, burası dün falan acayip sıcaktı yani. Dayanılır gibi değil. Biraz serinlesin de öyle yaptırayım müsaade ederseniz. Gerçi ben böyle hafif erkeksi, alto kadın sesini seviyorum. Herkes beni sesimden tanıyor. Bu sesimi seviyorum ama biraz böyle yutkunmalarım da rahatsızlık vermeye başladı. O yüzden bu ameliyatı göze alacağım gibi gözüküyor. Bir süre, en az bir 15 gün, en fazla bir ay konuşamayacağım ama. Bakalım, onu biraz hava soğuyunca yapalım. Yoktan sesime bir şey koydurmadım ki, bir şeye girmedim ki biyopsi yaptırayım. Baktırdım sadece. Kamera sokturdum. Sizleri çok seviyorum. İnanın her gün özlüyorum. Yayın yapmadığım her gün bende oluyor. Yani ödevini yapmamış çocuk psikolojisi oluyor. Ama bazen de çok zorlanıyorum. Bunu tek başıma yapıyorum. Motivasyonunuza her zaman ihtiyacım var. Yüz yüze tanışmayı dört gözle bekliyorum. Ama Ayon'a giderkense daha rahatız. Herkes çayını, kahvesini, bitki çayını, fındık, fıstığını alıyor. Karşılıklı oturuyoruz. Kalem kağıdımız da var. Her gün küçük quizlerimiz var. Espriyle, laf ata, bak orayı hiç kaçırmıyorum. Sokakta bile olsam kulaklığı takıp zoom yapıyorum yani. Tavsiye ediyorum sizlere de, yeni dostlar, yeni açılımlar. Hayata yeni bir bakış için çok iyi bir yatırım. Hoşça kalın, sevgi ve saygımla. Yarın görüşmek dileğiyle efendim.